Selamlar arkadaşlar, ben Mustafa. Bu videomuzda Mendix'te Image Collection'daki resimleri, image'leri nasıl dinamik olarak kullanırız? Bunu yakından inceleyeceğiz. Ayrıca bunları non-persistable olarak nasıl kullanırız? Buna yakından bakacağız. Evet, buradan hemen bir domain modele gidip entity oluşturalım. Adına da image test diyeceğim. Buradan bunu non-persistable yapacağım. Generation yapmayacağım. Zaten amaç burada generation yapmadan bunu göstermek. Burada diğer anlatmak istediğim konulardan biri bu. Buradan da hemen bir image URL attribute oluşturup OK diyorum ve kapatıyorum. Bunu şimdi Homepage'de bir create yapmak için şuradan bir nanoflow oluşturmam gerekiyor burası için. Evet. Şuraya bir add dedim. DC nanoflow dedim. DC ne diyeyim? Image test create yazıyorum. OK dedim. Evet. Buradan da buraya gelip tıkladım. Create object dedim. Buradan image testi create ettim. Buradan da return böyle diyorum. Şimdi home page'e gidip home sayfasına buradan data view'imi çekip non-persistable'a buradan evet data image testimi etkinleştirmiş oldum. Şimdi vertical dedim. OK dedim. Buraya şimdilik no diyorum. Şimdi buradan hemen Image Collection'a biraz resim yükleyeyim. Şuradan Mendix ile ilgili bir şeyler yükleyelim. Buna OK dedik. Evet, buradan şu intermediate yanlış yazılmıştı. Onu bir düzelteyim. Rename deyip intermediate yazayım buna. OK. Evet, şimdi buradan home page'e gidiyorum. Ama öncesinde şuradan pardon bana şey lazım olacak. Hemen onu da aklımızdayken yükleyelim. Marketplace'e gidip zaten sürekli her uygulamada kullandığımız Community Commons var. Bunu yükleyelim. Buradan bir tane Java Action kullanacağız. Import diyelim. Bu cebimizde dursun. Bunu birazdan kullanacağız. OK dedim. Şimdi ne yapalım? Evet. Şimdi buradan bir image çekelim şuraya. Bir hemen aradaki farkı anlayabilmek için ne yaptığımızla ilgili. Şimdi buradan evet gördüğünüz gibi image var. Bunu buradan tıkladığımda şöyle bir iki defa tıklamam gerekiyor. Pardon. Evet. Tıkladığımda gördüğünüz gibi statik ve dinamik var. Şimdi dinamik seçersem bir entity seçmem gerekiyor buradan. Yani ama bu da ne olacak? Bir sistem file ya da sistem image'e daha doğrusu sistem image'e generation olmuş olması gerekiyor. Ama statikte nedir? Statikte collection'daki tüm veriler gelir. Ama bu ne olur? Statik olur. Yani kullanıcı onu değiştiremez. Yani image testte burada da bunu niye seçemiyorum? Hem non-persistable zaten bir de image'e sistem image'e generation olmamış. Yani bir image dosyası yani entity'si değil. Şimdi buradan örnek bir tane seçeyim. Bu ne oldu? Statik oldu. Kullanıcı bunu asla değiştiremeyecek. Sadece görecek. Run yapalım ve bakalım. Evet, şimdi view web diyorum. Evet, buradan bu şekilde statik olarak geldi. Şimdi burası bu şekilde kalsın. Buna birazdan döneceğim. Şimdi buraya gelip şuraya bir buton ekleyeyim. Şöyle hemen bunun adına da bir isim vereyim. Advanced diyelim ya da şeyden başlayalım aslında. Advanced değil de Rapid'den başlayalım. Buradan da bir macro flow oluşturacağım. Yani bunu tıkladığımda değiştirsin diye. OK. Rapid diyelim. Tamamdır. Yeterlidir. Şimdi burada evet buradan bir parametre ihtiyacım var ama şöyle gidip butonu da bunun içine almam gerekiyor.
Evet, tamamdır. Şimdi buradan da tekrar neredeydi? Evet, buraya gelip hemen buradan parametremi ekleyeyim. Bunu çünkü change yapacağım. Evet. Şimdi buraya geleyim. Şimdi evet, şuradan buraya gelip burada bir açıklama yapayım. Şimdi burada sağ klik yapıp resme Open Page dediğimde gördüğünüz gibi bir URL üzerinde bu bana resmi veriyor. Hatta şurayı silin. Burası kafanızı karıştırmasın. Bu olmadan da resim bu şekilde gelir. Hani resimlerin bulunduğu, production'da bulunduğu nokta burası. Yani run yapıldığındaki nokta burası. Ben burayı alacağım. Hatta img'de şuradan şöyle alayım. Benim diğer şeylere ihtiyacım yok. Şu buradan bir variable yapayım. Create variable dedim. String dedim. Bunu buraya yapıştırayım. Ve şu şekilde, evet. Adına da image URL diyelim. Evet, zannedersem okey, şunu bir daha kontrol etmek istiyorum. Sanki biraz kısa oldu gibi burası. Okey diyelim. Tekrar gideyim şu sayfaya. Evet, şurada img dosyası, evet, eksik kalmış. Şurayı komple almam lazım. Sadece main URL ile nedir? Yani image'in şeyi kalacak. Şu başa da evet şekilde koymam lazım. Evet, şimdi oldu. Şimdi okey diyelim. Şimdi neye ihtiyacım var? Evet, bu commit kanusu yüklemiştik. Evet, buradan hemen şöyle bunu çekip Java Action çekeceğim. Nedir? App URL'i alacağım. Yani uygulama nerede çalışıyorsa o URL'in main URL'ini alsın. Get Application URL dediğim, buna da App URL diyelim. OK dedik. Buraya da gelip hemen bunun başına bu App URL'i ekleyelim. Şimdi belli bir noktaya kadar resimle ilgili URL'imiz oluştu. Buraya da gelip Change diyeyim. Change Object dedim. Change Object dedikten sonra Image URL, Image Test. Ondan sonra buradan da Image URL'i alacağım. Buradan Image URL dedim. Tekrar artı hangi resmi çağıracaksa onun adını yazıyoruz uzantısıyla birlikte. Yani mesela repeat, tam düzgün yazmam lazım tabii ki. Repeat nokta nedir? Hangi formatsa PNG yazdım ben. PNG yaptım. Çünkü format o şekilde resimlerimin. Bunu da üstüne sayfayı yenilesin. Non-persistable olduğu için commit etmeye gerek yok. Buraya geldiğimde burayı da şu şekilde düzeltiyorum. Image URL diyorum. Buradan da buraya bir deyip evet, buradan da volü olarak image URL'i alıyorum. Bana ne yapacak? Şimdi server üzerinden resmi gösterecek. Yani burası üzerinden resmi bana gösterecek. Evet, şimdi boş repeat dediğimde gördüğünüz gibi dinamik olarak çalışıyor. Şimdi bunu diğerleri için hepsini yapalım. Evet, şimdi bu action'ları da çoğaltıp tabii bunu farklı senaryolarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu nasıl çalıştığını anlatmak için böyle bir örnek veriyorum. Bunları da isimlerini değiştirip şu şekilde buradan da buradaki uzantının adı şeyini değiştireceğiz. Yani dosyanın adını değiştirip bu şekilde devam edeceğiz.
Evet, şimdi buradan homepage'e gelip buradan da tek tek nedir doğru makroflo'ları eşleştirelim. Evet, tekrar run yapıp vweb dediğimizde gördüğünüz gibi bunların hepsini tıkladığımızda tek tek, evet, gayet güzel çalışıyor. İlgili nedir image'ler gelmiş olacak. Yani burada artık end user'da bunları değiştiriyor olabilecek. Evet arkadaşlar, bu konuda benim anlatacaklarım bu kadar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.